Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinizin kulak bakımını ve temizliğini nasıl yapmanız gerekli olduğu ve kulağını hangi periyotlarda kontrol etmelisiniz ve nasıl muayene etmelisiniz. Gerçi düzenli olarak veteriner kontrolleri esnasında veteriner hekiminiz kulaklarını kontrol edecektir ama her köpek sahibi kendi köpeğinin kulak bakımını yapabilir. Ancak üstesinden gelemeyeceği ya da algılayamayacağınız bir şeyler gördüğünüz zaman veteriner hekiminize danışabilirsiniz. Kulak bakımını nasıl yapacaksınız? Periyodik kulak bakımı, onlardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi, özellikle sarkık kulaklı köpeklerde, dik kulaklı köpeklerde kulak enfeksiyonları ya da kulak kirleri biraz daha geç şekillenir ama sarkık kulaklı köpeklerde kulak kiri veyahut da kulağın kepçesinin yağlanması daha yüksek miktarda olacağı için sarkık kulaklı köpeklerin kulak temizliğine biraz daha önem göstermek gerekiyor. Özellikle Cavalier King Charles gibi, Basset Hound gibi, Golden Retriever gibi, Beagle gibi sarkık kulaklı köpeklerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor kulak temizliği konusunda. Birincisi, köpeğimizin en fazla 2 günde bir kulaklarını kontrol etmeliyiz. Tabii tarama esnasında bunu yapabilirsiniz. Çünkü zaten periyodik taramanız gerekiyor köpeğinize. Tımarlama esnasında kulaklara bakmak. Tabii ki köpeğin tımarlanmaya ve vücudunun manipüle edilmesine alıştırılması gerekiyor. Bunu bebeklikten itibaren düzenli olarak organize ettiğiniz takdirde köpek bu tip manipülasyonlara hiçbir reaksiyon vermeyecektir. Küçükten alıştırmak. Eğer köpeği yetişkinken bunu öğretmek istiyorsanız da mutlaka bu manipülasyonlar esnasında ödüllendirmeyi ihmal etmeyeceksiniz ki köpek için negatif bir şey olmasın, sağının solunun ellenmesi. Şimdi kulak kontrolünde birincisi, köpeğe direkt hamleler yapmamak. İlk önce köpeğinizi her zaman sevdiğiniz gibi sevmek ve yavaşça kulaklarını açıp içini kontrol etmek şeklinde olmalı. Kulağı açtığınız zaman görüntünün mümkün olduğunca açık renk şeklinde olması gerekiyor. Bakın, bu kepçe düzgün, temiz bir kulak kepçesi. Deri rengi gayet normal. İç derinin rengi. Diğer kulağı da kontrol ediyorum. Şuradan çekebilirsek görebilirsiniz. Kulak kepçesinde herhangi bir net kir görünmüyor. Temizlenmiş bir kulak bu. Temiz bir kulak. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi yok. Görsel olarak tabii ki. Ve kulak kepçesi oldukça normal. Şimdi bu manipülasyonlar esnasında birazcık ödüllendirelim ki kendini kötü hissetmesin köpek. Kulaklarına ben bakarken bir yandan da ödülleniyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi sadece görsel algı değil, aynı zamanda elinizle dokunmak ve de tabii ki koklamak. Çünkü enfeksiyonun spesifik bir kokusu vardır. Özellikle mantar enfeksiyonları veyahut da bakteriyel enfeksiyonlarda spesifik bir koku oluşur. Bu kulakları hafif koklayarak enfeksiyon kokusunu alabilirsiniz. Eğer böyle bir koku alıyorsanız tabii ki veteriner hekiminize başvurmanız gerekiyor. Aslında kulağın kendine ait bir defans mekanizması var. Yani kirlere karşı oluşturduğu bir defans mekanizması var kulağın. Bir yağ salgılar. Aslında bu yağ kulağı korur. Ve kulak kiri dediğimiz şey aslında bu yağın dışarıya irige ettiği partiküllerdir. Bu nedenle çok sık kulak temizliği yapmak yarardan çok köpeğe zarar verir. Köpek kulak florasını bozduğumuz için, o yağlanmayı bozduğumuz için defans mekanizması ortadan kalkar. Kaş yapalım derken göz çıkartırız. Köpeğimizin kulağını temiz tutalım derken defans mekanizmasını ortadan kaldırıp daha fazla enfeksiyonlara sebep olacak bir ortam yaratabilirsiniz. O yüzden köpeğinizin kulak temizliğini 15 günde bir yapmanız, eğer her şey yolunda ise, yeterli olacaktır. İlk önce görsel bakıyı yaptık. Daha sonra kokladık köpeğimizin kulağını. Herhangi bir enfeksiyon kaynağı olup olmadığını kontrol ettikten sonra dıştan da bir bakıyoruz. Bir yaralanma, çizik bir şey var mı? Özellikle Cocker Spaniel gibi ırklarda, Cavalier King Charles, Golden Retriever, kulak arkalarındaki tüy kıtıklaşmalarının olup olmadığına bakıyoruz. Tarama esnasında buralar genellikle atlanan bölgeler. Düzgün taramazsanız bu bölgelerde de kıtıklaşmalar oluşur. Kıtıklaşmalar da özellikle ıslandığı takdirde bir süre sonra altından nemli kaldığı için sürekli mantar enfeksiyonu doğurabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Onları da kontrol edeceğiz. Eğer rutin bir temizlik yapacaksak neler yapmalıyız rutin temizlikte? Birincisi, ihtiyacımız olan bir takım malzemeler var. Düz bir pamuk da kullanabiliriz ama
en rahat kullanılacak şey bayanların kullandığı makyaj temizleme pamuklarıdır. Bunlar çok daha yüzeyleri daha pürüzsüzdür ve daha kolay kullanım sağlar bize. Ama yoksa pamuk da kullanabilirsiniz. Yanı sıra kulak temizleme solüsyonları vardır. Solüsyonları da kullanabilirsiniz. Eğer solüsyon bulamıyorsanız kimyasal içermeyen bir nemlendirici krem de kullanabilirsiniz. Çok fazla kimyasal içermemesine dikkat edin. Bu kulakların sık temizlenmemesi gerekli olduğu da işte bunlar yüzünden. Çünkü ne kadar dikkat etsek de birçok ürünün içerisinde kimyasal madde var. Sürekli kulağı kimyasallarla karşı karşıya getirmek de kulağın defans mekanizmasını düşürebiliyor. O yüzden söylediğim gibi geniş periyotlarda 15 günde bir kulak bakımını yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi bir örnekleme yapacağım. Pamuğun üzerine solüsyonu sıkıyorum. Pamuk ıslak bir hale geliyor. Tabii ki suyunu almanız gerekiyor. Eğer fazla sıktıysanız kulağın içerisine akmasını istemiyoruz çünkü bu solüsyonların. Daha sonra kulağı açıyoruz. Bu esnada eğer alışık bir köpek değilse bu alışık bir köpek, o yüzden reaksiyon vermiyor. Ödüllendirme yaparak köpeği buna alıştırmakta fayda var. Kulak kepçesini, görünen kısımlarını, kıvrımlı bölgelerini bu pamukla temizliyorum. Özellikle kıvrımlı yapıları temizliyorum. Parmağınızı çok fazla içeriye sokmamanızı tavsiye ediyorum. Tıpkı insanda olduğu gibi eğer parmağı çok fazla sokarsanız aslında kirleri içeriye itmiş olursunuz. Bu arada şu endişeniz olmasın. Tabii ki denemeyin ama hiçbir zaman köpeğin kulak zarına parmağınıza ulaşamazsınız. Çünkü kulak yapısı yapı gereği zarına ulaşamayacağınız şekildedir. O yüzden endişeniz olmasın ama objeler kullanmayın. Veteriner hekiminizin haricinde işte çubukların ucuna pamuk sokarak derini temizlemeye çalışmak gibi çabalarınız olmasın. Zarar verirsiniz. Kirleri de içeriye itersiniz. Ben şimdi kıvrımlı bölgeleri ve kulak kepçesini düzgün bir şekilde temizliyorum. Tabi bazı ırklarda bu kulak içerisindeki tüylerin de kısaltılmasında fayda var. Çünkü kulak içerisindeki tüyler de kulak yolunu rahatsız edebiliyor köpekte. Özellikle kafa sallamalar, kaşıntılara sebebiyet verebiliyor. Kulak içerisini bu şekilde solüsyonla temizliyorum ve bu temizleme esnasında zaten kulak açıkta kaldığı için iyicene havalanmış da oluyor. Kulaklarda en çok gözlemlediğimiz enfeksiyonlar dış kulak enfeksiyonlarıdır. Alerjik reaksiyonlara bağlı da oluşabilir ama her kulak enfeksiyonu illa yediği mamayla falan bağdaşlaştırmamak gerekiyor. Bünyesel faktörler, immün sistemin düşmüş olması, bağışıklığın düşmesi, mantar enfeksiyonları, özellikle kulakta en çok görülen malesesya ya da kulak uyuzları görebildiğimiz şeyler köpeklerde. Buna bağlı olarak da tedavinin yönü değişebilir. Eğer renk değişimleri görüyorsanız, kötü kokulu bir akıntı gözlemliyorsanız mutlaka veteriner hekiminize başvuracaksınız. Benim burada yaptığım tamamen rutinde sağlıklı bir kulağın temizlenmesini içeriyor ama onun haricindeki şeyleri mutlaka veteriner hekiminize danışacaksınız. Şimdi pamuğun diğer kısmıyla nemli pamuğun diğer kulağı da temizliyorum. Ödül verelim. Evet. Böylece kötü anısı olmayacak. Çünkü bazı yaptığınız manipülasyonlar irite edici olabilir köpek için. Bu kulağı da girintilerini, çıkıntılarını düzgün bir şekilde temizliyorum. Görüyorsunuz kulağı temiz olmasına rağmen bir takım kulak kirlerini gözlemleyebiliyorsunuz. İşte bu kulak kirlerinin miktarı arttığı takdirde kulakta rahatsızlık verici bir pozisyon şekillenebiliyor ki bu köpeğin dıştan bakıda hiç kulağı kirli görünmüyordu. Gerçekten de az kir çıktı. Bakımlı kulağa sahip olan bir köpek olduğu için ama çok daha fazla kir çıkabilir, akıntı çıkabilir. Çok da anormal bir şey değil bu. Akıntının olması. Çünkü dediğim gibi bu kulağın aslında defans mekanizması. Koku çok önemli. O yüzden kokuyu iyi takip etmeniz gerekiyor. Bir de köpeğinizin vücut diline dikkat etmelisiniz. Eğer kulağında bir sıkıntı varsa köpeğin size bir takım sinyaller verir. Ne gibi sinyaller? Sürekli kafasını sallama ve silkelenme davranışı göstermesi. Kulağının herhangi birini ya da ikisini de bir tarafa yatırarak kafasını bir tarafa deviye ederek gezmesi, sürekli kulağını kaşımaya çalışması, kulağını kaşırken inilti şeklinde ses çıkartması ve kafasını halılara, yerlere, kulaklarını sürterek kulağında bir sıkıntı olduğunu size sinyalize edebilir. O yüzden
köpeğinizin vücut dilini ve davranışlarını da iyi takip etmeniz gerekiyor. Herhangi bir problem olup olmadığını tespit etmek için. Tabii yine ne önemli, özellikle yaz aylarında köpekleri kırlara götürüyoruz, parklara götürüyoruz. Bir sürü otun, bitkinin içerisine giriyorlar. Kulaklara kaçan yabancı cisimler, özellikle de pisi pisi otu dediğimiz, kulağın içerisine kaçtığı zaman gerçekten de iç kulağa kadar ilerleyebilen, kulak zarını perfore edebilen, hatta delebilen, çok ciddi enfeksiyonlara sebebiyet verebilen bir şey. Eğer köpeğinizin kulağından kötü kokulu bir akıntı geliyorsa, köpeğiniz sürekli kafasını sallıyorsa, açtığınızda hiçbir şey göremiyorsanız ama yine de problem devam ediyorsa mutlaka veteriner kliniğine başvurmanız gerekir. Veterinerinize ve mutlaka kulağın mutlaka bir kontrol edilmesi gerekiyor. Mutlaka bir otoskopla kulağın içerisine girilip zara kadar olan bölgede herhangi bir yabancı cisim olup olmadığı, eğer varsa da veteriner hekimimiz tarafından kullanılacak bir takım aparatlarla uzaklaştırılması. Eğer yabancı cisim çok ileriye kadar gittiyse ve köpek de bundan huzursuzluk duyan, iritabilitesi yüksek bir köpekse mutlaka sedasyon altında, aslında küçük bir operasyon da denilebilir, aparatlarla kulak içerisinden yabancı cismin uzaklaştırılması gerekiyor. Tabii ki beslenme de kulak sağlığı için çok önemli. Özellikle alerjik reaksiyonlar, besin alerjilerinde İlk sinyal veren yerlerden bir tanesi kulak kepçesidir. O yüzden bunu da iyi takip etmek gerekiyor. Bazı ırklarda, Dogo Argentino gibi, French Bulldog gibi, özellikle beyaz ve kısa tüylü olan ırklarda özellikle sıcak havaya ve besin alerjilerine ilk reaksiyonu kulaklar verir. Kulakları iyi takip etmekte fayda var. Söylediğim gibi çok sık olmamak kaydıyla köpeğinizin ara ara kulak temizleme solüsyonları ya da bahsettiğim gibi nemlendirici kremler ve pamuk eşliğinde kulaklarının temizlenmesi. Eğer normal pamuk kullanacaksanız büyük partiküller kullanın. Çünkü temizlik esnasında bir anda pamuğun içeriye kaçması söz konusu olabilir. Böyle kazalar yaşamamak adına büyük parça pamuklar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Köpeklerinizin kulağını 2 günde bir tarama esnasında mutlaka kontrol etmelisiniz.